ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca. Hoş geldiniz Can Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Can Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Genel cerrahinin tabii belki de kavuk değiştirdiği bir Evet. devir yaşıyoruz hakikaten. Metabolik cerrahi, obezite cerrahisi inanılmaz bir şekilde hız kattı ve ülkemizde bu konuda lider konumda. Sizler de burada çok büyük emekler veriyorsunuz. Şimdi metabolik cerrahi şeker hastası olan bir kişi için belki de tek çözüm yolu şu anda günümüzde görülen bilimin ışığında, yani bize kattığı bir çözüm. Şeker hastalığı nedir ve buna genel cerrah olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz Tabii. hocam? Şimdi şeker hastalığı hepimizin bildiği gibi aslında kanda şekerin yüksek olması. Yediğimiz yiyecek midemiz, bağırsağa geçip oradan kana geçer. Kanda şeker yükselir. Sonra bu şekeri ne yapıyor? İnsülin hormonu dokunun içine koyar. Eğer kişinin vücudunda insülin yeteri kadar salgılanmıyorsa ya da hiç salgılanmıyorsa ya da salgılanıyor ama dokularda bir direnç varsa kişi bu şekeri kandan hücre içine sokamaz ve şekeri yüksek olur. Bilimsel tabiri nedir? Açlık şekeri 126'nın üzerindeyse, toklukta 200'ün üzerindeyse şeker hastalığından bahsediyoruz. Peki belirtileri neler hocam? Yani nasıl anlar kişi şeker hastası olduğunu? Şimdi şeker hastaları daha çok ağız kuruluğu olur, çok su içerler, çok idrara giderler. Hatta bir tane hastam var, yazın günde 20 litre su içiyordu. Ameliyat öncesinde. Arabasında sürekli diyor, benim küçük şişeler vardır diyor, en az 20 litre olmadan bir yere gidemezdim diyor. Onun dışında sürekli halsiz hissederler, yorgun hissederler. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları olur çok sık, kaşıntılar olur, ciltte döküntüler olur. Ayakta bazen geçmeyen kronik yaraları olur ne yazık ki şeker hastalarının. Kronik zor bir hastalıktır şeker hastalığı. Peki hocam, bir de tip 1 ve tip 2'den Evet. bahsederseniz, çünkü daha sonrasında cerrahisine girmek istiyorum o yüzden. Tabii ki. Hocam tip 1 diyabet daha çok çocukluk çağında olur. Gerçi günümüz artık erişkinlerde de ne yazık çıkıyor ama ne yazık ki. Orada mutlak insülin yokluğu vardır. Vücut hiç insülin üretemez. Genelde çocukluk çağında kendi hücrelerinin, pankreastaki insülin üreten hücreleri zarar vermesi nedeniyle kişiler insülin üretemediği için ömür boyu insülin kullanırlar. Bu grubu ne yazık ki ameliyat edemiyoruz. Bizim ameliyat ettiğimiz grup tip 2 diyabet hastalığı dediğimiz, vücut insülin üretiyor ama yeterli gelmiyor ya da insülin dokuda direnç olduğu için kullanamıyor. Bu gruba da detaylı kan tahlilleri sonrasında, kullandığı ilaçları öğrendikten sonra, diyabet süresini öğrendikten sonra ameliyat edebiliyoruz. Peki bu tip hastalardaki ameliyat etmek kriterleriniz nelerdir? Çünkü en sık, kişi diyelim ki şimdi 130 kilo, 140 kilo ya da 150 kilo, yani body mass indeksi diyelim 35-40, zaten indikasyonu olan hastalar alıyorsunuzdur. Peki kilosu düşük olan hastalarda yaklaşımınız nedir? Bunlarla ilgili birazcık, çünkü hakikaten herkesin merak ettiği özel konuları sormaya çalışıyorum. Birçok insanda şeker hastalığı vardır. İlla ki 3 kişiden bir kişi şeker hastası çıkıyor Türkiye'de hocam. %15 civarında şeker hastası var. Şeker hastalarının yarısı da şeker hastasının olduğunu bilmiyor. Ne yazık ki. Şimdi şöyle, yüksek kilolu kişilerde zaten şeker hastalığı hafif düzeyde de olsa ameliyat olabilir. Obezite cerrahisi yapabiliriz. Ama asıl şeker ameliyatı dediğimiz, ilaç kullanıyor, insülin kullanıyor. 3 aylık şeker ortalaması 7,5'un altına çekemiyor. Diyetini yapıyor, egzersizini, bütün yapması gereken her şeyi yaptığı halde şekerini düzeltemiyorsa bunları diyoruz ki şeker hastasına adaysın. Tahlili yaptık, vücudu insülin üretiyor. Bunları tespit ettik. O zaman diyoruz ki tamam, size bir check-up yapalım. Check-up'ta da kalbiniz ameliyata uygunsa, akciğeriniz uygunsa ameliyat ediyoruz. Bunlarda da vücut kitle indeksi zaten 30 sınırdır. Asya ırkında 27,5 dense de 30 ile 35 arası birinci derece obez, bunlar obezite ameliyatı olmaz. Bu grupta şekeri var ve ilaçla tedavi edilemiyorsa ameliyat edebiliyoruz. Tamamen normal kilodaki kişilere bilimsel olarak indikasyonu yok. Yapan yerler var, yapılan yerler var ama çok büyük risk, o artık deneysel gruba giriyor. Bunlar doğru da değil yani. Yani çok doğru demeyelim, o çok büyük risk onları ameliyat etmek. Hocam bunu bir kabaca ortalama bir şey olarak verseniz. Mesela 1.75 boyunda olan erkek bir hastadan bahsediyoruz. Diyabet hastası. Bu kişi kaç kilonun üzerindeyse yapılabilir, kaç kilonun altındaysa yapılamaz. İşte burada vücut kitle indeksi 35, tahmini ne olur? 1.75 boyunda mesela 1.75 boyunda 70 kilo, 65 kilo, 55 kilo, bunu kesinlikle ameliyat etmemek lazım. Ama 1.75 boyunda yaklaşık 100 kilo, 110 kilo, 105 kilo ya da 95 kilo, o da 27,8'lere denk gelir. Eğer dediğimiz kriterler uyuyorsa bunları ameliyat edebiliriz. Ama boyundan artı eksi 5 olanları ameliyata uzak durmak lazım.
Peki hocam bu diyabetin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı hastalıklar nelerdir? Şimdi diyabet en çok damarları etkiliyor. Zaten vücudumuz aslında bir damar ağından oluşuyor. Damar neredeyse orada hasar yapar. Gözünüzdeki bir şey olursa erişkinlerde en sık körlüğün nedeni diyabet hastalığıdır. Önce bir bulanık görme oluyor. Geçenlerde bir arkadaşımızın yakını göz doktoruna gitmiş, gözüm görmüyor diye diyabet hastası olduğu ortaya çıkmış. Ya da böbrek yetmezliği olabilir. Böbrekte nefropati dediğimiz böbrek damarlarını etkilerse. Birçok şeker hastası ayağında uyuşma oluyor, karıncalanma oluyor, yanma oluyor. Mesela ameliyat ettiğim 25 yaşında genç çocuk vardı, tip 2 diyabet. Genelde o yaşta tip 2 olmaz. Ayakta çalışması gerekiyor ama ayaklarının ağrısından eve gittiğinde uyuyamıyorum diyor. Her gün annem üzülüyor diyor. Ameliyat ettik, sinir hasarı geçti, bacak ağrıları geçti. Rahatlıkla hayatını devam ettirebiliyor. Onun dışında tabii şeker varsa şekerin fazlalığı yağ olarak depolanıyor. Bu sefer hastalarda kötü kolesterol artıyor, LDL dediğimiz. HDL iyi kolesterol düşüyor. Trigliserit artıyor. Hastanın kolesterolü yükseldiğinde damarda yağlanma oluyor kalp damarlarında. Bu sefer birçok hastamız zaten ya stent oluyor ya bypass oluyor. Birçok kalp krizi geçiyorlar ne yazık ki ya da inme felç geçirebiliyorlar. Yani diyabet vücudumuzdaki etkilemediği yer yok. Her yeri etkiliyor ne yazık ki. Peki bu şeker ameliyatı dediğimiz ameliyatta şeker hastalığı için kullanılan bütün ilaçlardan tamamen mi kurtulur? Yoksa insülin kullanıyordu artık tablete geçti ya da tablette şunları kullanıyordu artık tek tablete geçti mi oluyor? Yoksa tamamen ilaçsız bir hayat onları bekliyor mu? Bu şuna bağlı, bir diyabet süresine kadar. Diyabet süresi ne kadar uzunsa, 10 yıllık, 20 yıllık süre uzadıkça ilaç bırakma ihtimali azalır. İnsülin deposu ne kadar, bu önemli. İlaçları ne kadar düzenli kullanmış, insüline ne zaman başlamış, bunların hepsi önemli. Bizim kendi serimizde bunu yayınladık da zaten. %88.8, yaklaşık %90 oranında hastalar ilacı, insülini bırakıyorlar ve bıraktıktan sonra da 3 aylık ortalamada %97,5'un altında, açlık kan şekeri de 126'nın altında kendi serimizde. Genelde de dünyada da %90 oranında başarı var zaten. Burada da işte dediğim gibi hastanın ne kadar etkilendiğiyle ve ameliyat öncesi ne kadar iyi hazırlandığıyla ilgili olarak, takiplerine ne kadar geldiğiyle ilgili olarak başarı oranı etkileniyor. Peki yine bilimsel bir soru soracağım size. Diyabetik nöropati dediğimiz az önce bahsettiğiniz konular şeker ameliyatından sonra ne kadar düzelebiliyor? Yani reversible mı? Şimdi orada şöyle, geri dönüşümlü mü? Evet, sinir hasarı en geç iyileşen şeydir. Sinir günde 1 milimetre iyileşir. Ameliyat sonrası çok oranda, yani ciddi oranda geriliyor. Burada mesela şöyle bir çalışmamız var. Erektil disfonksiyon, sinir ve damar hasarı var. Mesela biz 3 farklı gruba ayırdık hastaları. Ciddi erektil disfonksiyonu olanlar, orta ve hafif olanlar. Ameliyat sonrası orta ve hafif olanlar tamamen normale geliyor. Ama çok ciddi hasarı olanlar, onlar geriye gelmiyor. Onları artık üroloji doktor arkadaşla yönlendirip çeşitli tedavi yöntemlerine yönlendiriyoruz. Ama hafif ve orta şiddetli hasar varsa tamamen geriye dönüyor. Peki hocam, her kişi şekeri olup olmadığını bilmiyor ama size geldi. Şeker ameliyatı olmak istiyorum dedi kulaktan duyma. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela geçen genç bir kız geldi, hatta annesi getirdi. Kız hafif kilolu, klas 1 obez, vücut kitle 1.70 boyunda, 90-95 kilolarda. Trigliserit yüksek, ben metabolik cerrahi ameliyatı olmak istiyorum diye geldi kapımıza. Yani hasta kesin ameliyat olmak istiyor. Şimdi orada o hastanın ameliyata ihtiyacı yok. Öncelikle bir diyet yapması lazım, spor yapması lazım. Yani her hasta ameliyatlık değil. Önce bir ilaç kullanması gerekiyor. İlaçlarla çözüme ulaşamıyorsa o zaman ameliyat etmek lazım. Yoksa kapıdan gelen herkes ameliyat edersek o zaman doktorluğu kenara bırakmış oluyoruz. Bilimselliği kenara bırakmış oluyoruz. Bilimsel veriler çerçevesinde ameliyatları yapmak lazım. Peki hocam, yine kritik bir soru. İnsülin direnci olan bir kişi aslında şeker hastası mıdır? Değildir. Ama prediyabetik şeker hastalığına adaydır. Ama şeker hastası değildir. Orada da işte mesela obezitede daha sonraki programda konuştuğumuzda 2. derece obezitesi var, ek hastalık, insülin direnci var, karaciğer yağlanması var, ameliyat ediyoruz. Sadece tüp mide ameliyatı onları. Tüp mideyle vücutta yağ oranı azaldığı için insülin direnci zaten düzeliyor. Çünkü yağ bizim mesela pankreasın üzerinde birikiyor, pankreasın fonksiyonunu engelliyor. Yağ dokusu nerede birikirse o organın fonksiyonunu azaltıyor ne yazık ki. Ayrıca yağ hücresinden de lesitin gibi bir takım hormonlar salgılanıp insülin direncini neden oluyor. Hasta zayıfladığında o hormon salınımı azaldığı için insülin direnci düzeliyor. O yüzden insülin direnci olan da şeker hastası demek değil. Onları bazıları sadece diyetle, bazıları sadece bir tane ilaçla ya da çok kiloluysa sadece basit bir zayıflama, obezite ameliyatla düzeliyor. Peki insülin direnci olan kişilerde o 30-35 vücut kitle indeksi klasifikasyonumuza girer mi? Yani 30'un mesela 30'luk bir hastadan bahsedelim. İnsülin direnci var. Bunu tespit ettiniz.
Bu hastayı ameliyat eder misiniz? Şimdi bu şöyle zor soru, aslında cevap belli ama normalde 35-40 arası insülin direnci varsa ameliyat etmek lazım. 30-35 arasında ameliyat indikasyonu yok. Klas 1 obez. Türkiye'de yok. Ama Avrupa'daki çalışmalar en fazla fayda gören grubun bu 30-35 arası olduğunu söylüyor. Evet. Çünkü diyor ki 30-35 arasında bu hasta gelecekte şimdi insülin direnci varsa vücut kitlenin eksi 35-40'a çıktığında şeker hastası olacak. Evet. Karaciğer yağlanması artacak, siroz olacak. O yüzden oraya çıkmadan ameliyat ettin deniyor. Ama bizim Türkiye'de şu an ameliyat indikasyonu yok. Onlara mide balonu yapabiliriz, diyet önerebiliriz. Peki insülin direnci kaç yıl içerisinde şeker hastalığına döner? Yani onu tamamen bir yıl söylemek doğru değil. Hasta kendine ne kadar bakmıyorsa, alkol alıyorsa, sigara içiyorsa, hiç yürüyüş yapmıyor, masa başında çalışıyorsa, ailesinde de şeker hastalığı varsa dönme ihtimali daha kısa. 3-5 yıl içinde döner. Ama diyetin insülin direnci oldu, doktora gitti, ilacını kullanıyor, sporunu yapıyor, sağlıklı besleniyorsa belki ömür boyu hiç şeker hastası olmayabilir. Şeker hastalığı genetik midir hocam? Genetik yatkınlıkta var. Anne babanızda şeker varsa sizin olma ihtimaliniz %15 ile %30 arasında değişiyor ne yazık ki. Genetik etmenler de var. Peki en çok ben aslında şunu kendimde merak ediyorum ve çok duyuyorum diye soruyorum sizlere, özel seyircilerimizden. Tüp mide ameliyatıyla şeker ameliyatının arasında bir fark var mı? Aynı şey mi yoksa? Aynı şey değil. Şeker ameliyatında daha çok bağırsağa müdahale etmek gerekiyor. Biz en sık transplantasyon dediğimiz ameliyatı yapıyoruz. Şimdi sadece tüp mide ameliyatı çok az bir grupta da şeker hastalığını düzeltebilirsiniz. Tüp midenin şeker etkinliği %50, %60'larda. Ama bağırsağa müdahale ettiğinizde oran %80, %90'a çıkıyor. O tamamen farklı. Şeker ameliyatında tüp mide ameliyatından biraz daha geniş mide bırakıyoruz. Bağırsağa sona giden kısmını kesip ikiye ayırdık. Bu sona giden kısmı götürüp mideye bağlıyoruz. Mideden çift çıkış oluyor. Bu ne sağlıyor? 3 tane avantajı var. Birincisi normal yolu bozmadık. Yiyecekler 12 parmak bağırsağına geçmeye devam ediyor. Dolayısıyla kişi ömür boyu vitamin almaya gerek yok. Kalsiyum ve demir emilmeye devam ediyor. İkinci, bağlantı yolu açtık. Bu yeni açtığımız bağlantı yolundan da orası sağlıklı yol, orman yolu gibi. Oradan gıdalar geçince bir takım hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar pankreastan insülin üretimini kolaylaştırıyor, insülin salınımını kolaylaştırıyor. Karaciğerden şeker çıkımını azaltıyor. Karaciğer bizim protein değilsek orada şeker olarak depolanıp şeker salıyor. Onu azaltıyor. İnsülin direncini kırarak şekeri düzeltiyor. Bir de üçüncü avantajı var. Bu ameliyatların tabii komplikasyonları oluyor. Özellikle tüp mide ameliyatının en sık komplikasyonu ya da en önemli kaçaktır. Kaçak riski. Biz midenin altında bir delik oluşturup yeni bağlantı yolu yaptığımızda midenin içindeki basıncı azalttığımızdan kaçak ihtimalini de azaltıyoruz. Gerçekten çok güzel açıkladınız. Evet. Muhteşemdi Evet. yani. Çok detaylı ve çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık. Çok Teşekkür teşekkür ederiz. ederiz Çok sağ olun. katıldığınız için. Bugün bizlerle obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca bizlerleydi ve en detayına kadar şeker hastalığına indi. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.